Bize yolladığın kaynakları incelerken aklıma takılan bir şeyle başlayalım diyorum. Bu hani astronotları bir tür kış uykusuna yatırıp Mars'a gönderme fikri. Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Biraz bilim kurgu gibi duruyor. Valla kulağa öyle gelse de Avrupa Uzay Ajansı bu işi bayağı ciddiye alıyor. Öyle mi? Hem de nasıl? Yani bu artık sadece bir hayal falan değil, aktif olarak araştırılan bir konu. Peki amaç ne tam olarak? Amaç astronotların metabolizmasını %75 oranında yavaşlatmak. %75 mi? Çok ciddi bir rakam. Çok. Böylece hem yolculukta gıda, su ihtiyacı azalıyor hem de o uzun yolun psikolojik yıpratıcılığı en aza iniyor. Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyorlar? Kaynaklarda diadaltele diye bir maddeden bahsedilmiş ama nedir bu tam olarak? Bir ilaç mı? Aynen, sentetik bir bileşik. Şöyle düşünelim, vücudun bir termostatı var değil mi? Sürekli 37 derecede kalmak için enerji harcıyor. Evet. İşte DADL denen bu madde beyne gidip o termostatı kandırıyor diyebiliriz. Vücuda diyor ki, sakin ol, ortam sıcak, enerji tasarruf moduna geçebiliriz. Vay canına. Tabii insan deneyleri için çok erken ama temel mantık bu. Yani aslında yaptıkları şey hepimizin vücudunda her an devam eden o temel süreci yani metabolizmayı manipüle etmek. Tam olarak bu. Peki metabolizma dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? O kaynaklardaki kimyasal reaksiyonlar bütünü tanımı biraz kuru kalıyor sanki. O tanımı bir kenara bırakalım. Metabolizmayı hiç durmadan çalışan dev bir şantiye gibi hayal et. Şantiye, tamam, ilginç bir benzetme. Evet, bu şantiyede iki ana faaliyet var. Biri anabolizma, yani küçük tuğlaları, yediğimiz besinleri alıp yeni binalar inşa etmek. Kas gibi, kemik gibi, Yapım süreci yani. aynen yapım. İkincisi de katabolizma. Bu da eski binaları yıkıp enkazdan enerji elde etmek. Yıkım, anladım, yapım ve yıkım. Vücut sürekli bu iki halde. İşte astronotları uyutmak demek, bu şantiyedeki bütün faaliyetleri minimuma indirmek demek. Sadece temel ışıkları açık kalsın yeter gibi bir şey. Harika bir benzetme oldu bu. Peki bu şantiyenin enerjisi nereden geliyor? Yiyeceklerden tabii ki. Ve burada da beni çok şaşırtan bir detay var. Karbonhidrat, protein ve yağlar. Aralarındaki enerji farkı inanılmazmış. İşte burası işin kilit noktası. Bakın, 1 gram karbonhidrat ya da protein vücuda yaklaşık 4 kalori veriyor. Hı hı. Ama 1 gram yağ tam 9 kalori. 2 katından bile fazla. İnanılmaz. Bu yüzden vücudumuz uzun süreli enerji depolamak için neyi tercih ediyor? En verimli yakıtı, yani yağı. Daha az alanda daha çok enerji. Bir dakika, o zaman burada bir çelişki yok mu? Madem yağ bu kadar verimli bir kaynak, vücudumuz onu depolamayı bu kadar seviyor, biz neden ondan bu kadar korkuyoruz? Paylaştığın makalelerdeki obezite uyarıları hep bu yağ depolama mekanizmasını hedef alıyor. Çok yerinde bir soru. Sorun mekanizmanın kendisinde değil aslında. Bizim onu kullanma biçimimizde. Nasıl yani? Şöyle ki, on binlerce yıl önce atalarımız için bu yetenek hayatta kalmak demekti. Kıtlıkta kurtarıyordu. Ama bugün Ama bugün durum farklı. kesinlikle. Yüksek kalorili yiyeceklere ulaşım çok kolay, fiziksel aktivite ise çok az. Şantiyeye sürekli tuğla geliyor. Ama ortada ne yeni bir inşaat var, ne de yakımdan enerji üretme ihtiyacı. Vücutta ne yapsın? Ne yapsın? Bu fazla tuğlaları en verimli şekilde, yani yağ olarak depoluyor. Anladım. Kısacası metabolizma bizim yaşam motorumuz, yiyecekler de bu motorun yakıtı. Bütün sır depoya doldurduğumuz yakıtla yolda harcadığımız enerji arasında bir denge kurmakta. Tam olarak bu. Yani bakın, Avrupa Uzay Ajansı'nın çözmeye çalıştığı o devasa problemle bizim markette verdiğimiz kararların temelinde aynı basit matematik var. Harcanacak enerjiye karşılık alınan yakıt. Aynen öyle. Onlar için bu denge Mars'a gitmek demek, bizim içinse sağlıklı bir gün geçirmek. O zaman dinleyicilerimize şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım. Kaynaklarda yoğurttan patates çipsine bir sürü gıdanın enerji değerleri vardı. Evet. Bir dahaki sefere elinize paketli bir gıda aldığınızda etiketine bir göz atın. Özellikle de yağ ve karbonhidrat yani şeker oranlarına. Ve 1 gram yağın 1 gram şekerden 2 kat daha fazla enerji içerdiğini hatırlayarak kendinize şunu sorun. Elimdeki bu atıştırmalığı yakmak için ne kadar yürümem, koşmam ya da hareket etmem gerekir?
İşte bu basit soru, market raflarına bakış açınızı tamamen değiştirebilir.